İşte TRX-4. Bu benim ilk crawler'ım. Daha doğrusu ilk crawler'ım olacak. Yıllar içinde bir sürü RC aracım oldu. Arkadan motorlu 2000 model bir Robbe, 2 çeker başırlar, 4 çeker başırlar, vintage buggy'ler, hatta hiç ilgimi çekmemesine rağmen kayış aktarmalı bir drift aracım bile olmuştu. Ama hiçbir zaman bir crawler'ım olmamıştı. Bu kutunun içerisinde bir tırmanış aracına sahip olmam için gereken çoğu şey var. Sadece bir bataryaya, havalı bir body'ye ve bir miktarda sabra ihtiyacım olacak. Tüm elektronikler işte burada. 4 kanallı bir kumanda, TSN destekli bir alıcı, yüksek torklu bir yön servosu, yüksek voltaj uyumlu 3S ESC, vites ve diferansiyel kilitleri için 3 tane su geçirmez mikro servo. Bir sürü plastik şasi parçası, biraz daha plastik parça, ön ve arka aksımız, gerekli alyanlar, minik bir bijon anahtarı ve gres, vites kutusu ve dişliler. Bu poşetten çıkan vidalarla bir nalbur dükkanı açılabilir. Diferansiyel parçaları, motor ve su geçirmez alıcı kutusu. Silikon gres. Alıcı kutusunu sudan yalıtmak için kullanılacak. Merkez şaftımız, süspansiyon bağlantıları, şoklar ve amortisör yağı, işte gerçek bir hazine. Çelik rulmanlar. Canyon Trail tekerlekler. Ana şasi demirleri. Gerçek kamyon ve offroad araçlarda olduğu gibi merdiven tip yapıda. Full metal ve ağır. Montaj kılavuzu. Tüm parçalar önümde. Bunları birleştirirsem ve bir kep ayarlarsam kendime bir crawler yapmış olacağım. Hadi artık TRX'imizi kurmaya başlayalım. Yapım kılavuzu renkli ve gayet anlaşılır. Bu sol tarafta da gerekli parçalar ve upgrade seçenekleri yer alıyor. Gerçekten çok fazla rulman varmış. İşe vites kutusu montajıyla başlıyorum. Vites kutumuz tamamlandı. Sırada slipper clutch mekanizması var. Önce şemadaki gibi sırasıyla elementleri şafta diziyoruz. Daha sonra buradaki kalkan şeklindeki yay pullarının hepsi düzleşinceye kadar bu somunu sıkıyoruz. Pulların düzleştiğinden emin olunca çok az daha sıkıştırıyoruz. Kitapçıkta bu son sıkıştırma 1/16 tur olarak gösterilmiş. Bu arada slipper clutch ayarı bunun gibi yüksek torklu araçlarda çok önemli. Eğer fazla sıkı olursa motordan gelen güç arabanın mekaniğine, özellikle de dişlilere zarar verebilir. Yeterince sıkı olmama durumunda araç gücünü tekerleklere aktaramaz ve güçten düşer. Yani slipper clutch için aracın mekaniğinin sigortası diyebiliriz. Slipper clutch ayarları tamam. Artık vites değiştirmeye yarayan servoyu vites kutusuna bağlayabilirim. Buradaki 3 servodan 2 tanesi diferansiyel kilitleri, diğeri ise vites geçişleri için. Vites servosu üzerine fabrikada monte edilmiş bir servo horn ile birlikte geliyor. Minik servomuzu yuvasına yerleştiriyorum. Bu kol servo kafasına bağlanıyor ve bu hareket sayesinde içerideki dişler kayarak vites değiştirmemizi sağlıyor. Vites sistemi tamamlandı. Yapım aşaması bayağı eğlenceliydi. Umarım slipper clutch mekanizmasında veya servo açısında bir problem çıkmaz. Çünkü bu aşamaya tekrar geri dönmek istemiyorum. Şimdi sırada diferansiyeller var. Diferansiyeli kapatırken ana dişlinin yerine dengeli bir şekilde oturduğundan emin olmalıyız. Bunun için vidaları çapraz köşelerden ve kademeli olarak sıkmamız lazım. Minik servolarımızdan bir tanesi bu hareketi yönetecek. Diferansiyeller tamamlandı. Şimdi bunları portal aksların içine yerleştireceğim. Normal RC araçlarda aks mili tekerin tam merkezine bağlanır.
Portal aks sisteminde ise aks mili tekerlek merkezinin daha yukarısından gelir. Tekerleğin arkasındaki özel bir dişli kutusuyla gücü aşağıya iletir. Bu sayede aksların yerden yüksekliği artar ve engellerin üzerinden daha rahat geçeriz. Diferansiyel işte bu yuvaya oturacak. Bu arada akslar bayağı sağlam. Bükmeye çalışıyorum ama bayağı mukavemetliler. Kolay kolay zarar görecek gibi durmuyorlar. Bu uçlara portal sistemimiz gelecek. Artık şu aksları kurmaya başlayalım. Arka aksımız tamamlandı. Portal mekanizmaları da eklendi. Şimdi sırada ön aks var. Ön aksın yapım süreci arka aks ile neredeyse aynı. Bu yüzden detaylıca anlatmama gerek yok. Aksların içinde bulunan diferansiyellerin kilit mekanizması işte böyle çalışıyor. Ön ve arka aks arasındaki en büyük fark ön aksın üzerinde bulunan direksiyon servo bağlantısı. İşte yön servosu bu linke bağlanacak. Kendi crawler'ımı yapıyorum. 3 bölümlük bir video serisi olacak. Bu ilk bölümde ön ve arka aksı, bir de vites kutusunu tamamladık. Sonraki bölümde ise şasiyi kurup elektronikleri buna aktaracağız. Son bölümde de kendi crawler kepimi yapmaya çalışacağım. Daha sonra güzel manzaralı bir yer bulup crawler'ımı deneme sürüşüne çıkaracağım. Bu serinin devam videolarından haberdar olmak için mutlaka kanala abone olun. Ben de diyorum ki yeni crawler'ım hazır olana kadar Stamped'imi alayım, sahilde biraz gazlamaya çıkalım.